Bu hafta horlamaya bulduğum çözümleri anlatıyorum. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta kadın takipçilerimi bence çokça memnun edecek bir içerik ile karşınızdayım. Yani aslında neredeyse bütün takipçilerim diyebilirim. Çünkü benim %90'ı zaten kadın takipçim. Sonuçta saç bakımı, şu bakımı dediğim için falan. Ki erkek takipçilerim çok da olsa çok üstlerine alınacaklarını düşünmüyorum. Çünkü genelde erkekler horlamadıklarını iddia ederler. Horlasalar da bunu yokmuş gibi davranmayı tercih ederler. Olan yanındaki hanımlarına, eşlerine olur. Ya da işte abi kardeşse kız kardeşine olur. Babası horluyorsa yine evin diğer kızına, anasına, hatta evin çocuklarına falan sıkıntı olabilir. Horlama diye bir gerçek var. Genelde horlayanlar bunu kabul etmez. Ben mesela horluyor muyum bilmiyorum derim. Horlamadığım iddia edilir, söylenir ama ben çok net diyemem yani. Ya kesinlikle horlamıyorum diyemem. İnsanlık halidir. İnsan uyur, ters yatar, düz yatar, bir şey olur falan ama %100 horlayan insanlar bunu her zaman inkar ederler. O yüzden de efendim biz yani ben onların bu videoyu izleyeceğini zaten düşünmüyorum inkar ettikleri için ama yanındakinin horlamasından artık gına gelenler için güzel bir içerikle karşınızdayım efendim. Ben de bu durumdan müzdarip bir insanım. Ben değil, bir arkadaşın beyi horladığı için bunu yapmak istedik, çekmek istedik. Pis pis bakıyor Buğra oradan da. Biz bayağı bunun sıkıntısını çektik arkadaşlar. Bayağı yani şimdi horlama, bir normal horlama var, bir kükreme var. Biz her aşamasını yaşadık ve bu 3 yıllık süreç boyunca artık böyle her şey o kadar çok denedim ki araştırdım, buldum. Çaylar, bitkiler, şunlar, bunlar falan. Ve sonunda 3 temel şeyi çözdük yani. Horlamanın 3 temel durumu var. Bu 3 temeli çözdüğünüzde sizi böyle huzurlu bir uyku beklediğini düşünüyorum. Şimdi horlama ile ilgili araştırırsanız, eğer ki büyük ihtimalle bu videodaysanız siz de bundan önce araştırmışsınızdır. Çaylar var, bitkiler var, şunlar var, bunlar var. Neredeyse yarısını denemiş biri olarak söylüyorum ki gerçekten de boşa zaman kaybı olmuyor. Sadece özellikle bitki çayları falan var ya, böyle yazıyor. Daha rahat uyuyup daha rahat horlamasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü bence horlama, eğer tıbbi bir durum yoksa, birçok insanın, bazılarının burnunda çünkü et olabiliyor, kırık olabiliyor. Onlar bambaşka zaten, yani gidip doktorla çözmeniz gereken bir durum. Ama onun dışında bence horlama nefes alma ile ilgili bir durum. Burundan horlama. Diğeri tıbbi bir durum. Bu genelde böyle ağzı açık uyuyup işte genizden horluyorsa falan, orası aman Allah'ım, yani onu ancak bir doktorla çözebileceğinizi düşünüyorum ama burundan nefes alarak uyurken horluyorsanız ya da yanınızdaki insan horluyorsa demek ki nefes alma ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk olarak size önereceğim şey yastık. Bu belki aklınıza geldi, belki gelmedi ama en basit yöntemlerden biri yastığınızı değiştirmek arkadaşlar. Normal uyurken sizin için ya benim yastığım çok rahat diyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Biz bunu Buğra'da da yaşadık. Yastığa kafasını koyuyor ve kafanızı yastığa koyduğunuzda eğer kafanız düşüyorsa, kafanız böyle istediğiniz yani olması gereken açıda, boyun açısında değilse, size uygun bir yastık değilse bu sizin horlamanızı tetikliyor. Çünkü şöyle bir durum. Şimdi siz normalde yatarken aslında şöyle yatmanız lazım. Ona göre yastığınızın yumuşaklığı olması lazım. Ona göre boynunuz olması lazım. Hepimizin sonuçta şuradaki mesafesi aynı değil. Ben mesela daha yüksek yastıkla yatmam gerekebiliyor. Daha rahat nefes alabilmem için uyurken. Bazısının belki yatış pozisyonu daha farklı ve daha alçak bir yastığa ihtiyaç duyuyordur falan ama önemli olan yastığın sizin en rahat nefesinizi aldıracak şekildeki açıda şu boyun ve burun kısmınızı tutabilmesi. Yani siz sürekli yastık, mesela yastığınız yüksektir size göre ve siz ister istemez sürekli ucuna gidip buradan böyle düşüyorsanız Allah, tamamdır yani, kafa gitti, burun gitti, horlama başladı. Ya da işte kafanız böyledir, sizin bir tık daha yükseğe ihtiyacınız vardır, çok alçak kalıyordur, bir de kafanız böyledir, hoppa yine gitti. O yüzden de sizin yastığınızın size en uygun olanını bulmanız gerektiğini düşünüyorum. Yastığınızı ne kadar rahat ettiğiniz evet çok önemli uyurken ama mesela birazcık şeyleri yoklayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda hafif bir boyun ağrısı hissediyor musunuz? İşte sabah ağrıdığınızda ince bir baş ağrısı hissediyor musunuz? Bakın, bunları hissediyorsanız, yorgun uyanıyorsanız, bunların hepsi yastıkla ilgili ve gerçekten
1000 çeşit yastık var. Ben yastığa karşı aşırı hassasım. Her yastıkta uyuyamayan biriyim çünkü müthiş bir boyun ağrısıyla uyanıyorum her seferinde. O yüzden böyle işte viskon yastık var, çok yumuşak yastık var, orta sert var falan, 1000 çeşit var. Bunun en iyisi de deneyerek bulmak oluyor. Bu işte yastık satan yerlere gidip şöyle bir kafanızı koyun edin. Bir bakın bakalım, yani işte yumuşakta mı siz daha rahat nefes alıyorsunuz, bir tık yüksekte mi alıyorsunuz, yoksa işte daha sert bir yastıkta mı daha rahat nefes alıyorsunuz? Eğer bunu çözerseniz ve şimdiye kadar bunun yastıkla olduğunu fark etmediyseniz, bununla belki de horlama sorununuz çözülebilir. Gelelim ikinci öneriye. Aysel ya biz bu yastık işini çoktan çözdük, sen ne diyorsun, yastıkla olsaydı keşke diyorsanız, demek ki yastığa rağmen böyle burun tıkanıklığı yaşıyorsunuz ve bence düzgün nefes alamıyorsunuz. Biz bu işi bir yastıkla çözemedik. Keşke çözebileydik. Olmadı arkadaşlar. O noktada da düşünmeye başladık. Yani ne olabilir? Yani yatışını düzelttik, boynunu düzelttik, bilmem ne şu bu. Şu olabiliyor arkadaşlar. Gün içinde özellikle kışta geldi. Siz bunu fark etmeseniz de burnunuz ister istemez yapmaya başlıyor. Dolmaya başlıyor. Yani sümük doluyor yavaş yavaş. Çünkü ister istemez üşüyorsun, sıcaklıyorsun, bir sıcağa giriyorsun, bir soğuğa giriyorsun, bilmem ne oluyorsun. Sen fark etmeden burnun tıkanmış oluyor. İşte bu noktada da Çin yağı buna müthiş iyi geliyor. Sırf Çin yağı için bir video çekmiştim. Bilenler bilir. Şuraya da hemen hatta bilgi kartını koyayım. Ben Çin yağının hastasıyım. Yani her şeye iyi geliyor benim için Çin yağı. Baş ağrısında da iyi geliyor, öksürüyorum iyi geliyor, genizlerim tıkanıyor iyi geliyor. Horlamaya da iyi geliyor. Biz gerçekten bununla bunu benim de kullandığım süreçler oluyor. Çünkü mesela nefes alamıyorum, burnum tıkanıyor, ağzımı açarak uyumak zorunda kaldığımda ben de horluyorum ister istemez. İşte o noktalarda burnunuzun tıkandığını düşündüğünüz, düzgün nefes alamadığınızı ya da burnunuz tıkalı değildir havadan dolayı ama ya ben hep burnumu tıkalı hissediyorum. Bu yüzden de uyurken burnumdan nefes alamıyorum, ağzımı açıyorum, o noktada horlamaya başlıyorum diyorsanız arkadaşlar Çin yağını deneyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde, zaten muhteşem bir mentol kokuyor, böyle naneli şeker gibi kokuyor. Şuralarınıza bakın, şu an bile nefes almam değişiyor yani. Şuralarınıza şöyle bir sürün. Zaten mesela akşam bir yatmadan önce bir derin nefes alın. Burnunuzdan böyle hır hır sesler geliyorsa, nefes alışınız böyle zorlanıyorsa, sonuçta işte odadaki nemle ilgili olabilir, olmayabilir, o gün üşümüş olabilirsiniz. Bir sürü sebebi olabilir burun tıkanıklığın. Bir bunu deneyin. Bunu bulamadıysanız nane yağının da bunu çözeceğini düşünüyorum. Sonuçta bu da işin özünde nane yağı arkadaşlar. Bir böyle yapın, bir de bunu böyle deneyerek uyuyun. Çünkü özellikle kış aylarında hem kendim için hem Buğra için böyle bu bayağı büyük bir çözüm oldu. Düzgün nefes aldığınızda zaten ağzınız açılmıyor. Ağzınız açılmayınca işte horlamayı tetiklemiyor falan falan. Bayağı büyük bir çözüm getiriyor horlamanıza. Gelelim 3. ve en etkili çözüme. Bu kadar konuştuk ettik şu bu. Ya Aysel sen ne diyorsun? Ne nane yağları, ne yastıklar, ne bilmem neler, ne şunlar, ne bunlar diyorsanız size en etkili çözümü gösteriyorum arkadaşlar. Şu burun bandı. Bakın yani bu sizin hayatınızı kurtaracak, uykunuza kalite getirecek bir çözüm, bir buluş bence. Çok basit. Bunu kullandınız mı bilmiyorum. Reklamlarını kesinlikle görmüşsünüzdür. En çok Breathe Right markası yapıyor ama biz bunu en son Watsons'tan almıştık daha uygun diye. Ama bunu çok sevmedi Buğra. Yani Breathe Right'ın daha güzel kanatları açtığını söyledi. Şöyle ki çok basit bir işlemi var bunun. Bildiğiniz içinde bir tık yapışkan bir şey bu arada, yara bandı gibi. Niye açamadım bunu? İçinde de böyle plastikimsi bir şey var. Şunu burnunuza şöyle yapıştırıyorsunuz. Hemen göstereceğim. İnşallah doğru yapıştırmışımdır. Ayna yok şu anda ama. Bunu yapıştıramadım mı? Şuradan bakayım. Evet, bu benim burnum olmadı. Buğra kendi burnuna göre aldığı için bunlar boy boy oluyor çünkü genelde. Of. Bak arkadaşlar, ben bunu ilk defa kendi burnuma taktım. Çünkü hiç bu kadar büyük bir problemim yoktu. Hep Buğra takıyordu. O yüzden de anlayamıyordum ama bunu burnunuza taktığınız an şurada plastik, sert bir madde var. Bu asla burnunuza bu arada zarar veren, bilmem ne yapan bir şey değil. Ama bunu burnunuza yapıştırdığınızda bu plastik madde düzelmeye çalıştığı için şuradaki burun deliklerinizi açıyor ve şu an muhteşem bir nefes almaya başlıyorsunuz.
Ve bununla uyuduğunuzda ister kafanız düştü, ister bilmem ne oldu, ister ters döndünüz, ister o gün burnunuz çok tıkanıktı, bilmem neydi. Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor ve horlamadan bebek gibi bir uyku geçiriyorsunuz. Yanınızdaki de bu. Yani uyku geçiriyorsunuz derken horlayanlar bunu çok umursamıyor ve bebek gibi uyku geçiriyor da ben diğer insanlardan, bundan çok etkilenen insanlardan bahsediyorum. Arkadaşlar mis gibi bir uyku geçirmenizi sağlıyor. Bu bence muhteşem bir buluş. Şimdiye kadar denediniz mi bilmiyorum. Ya işe ya çünkü normal markası bir tık pahalı diyebiliyorum yani. O zaman da biz çünkü üf ya buna para mı vereceğiz herhalde bir ara çünkü kilo da bu arada horlamayı müthiş etkileyen bir şey, haberiniz olsun. Yani hiçbir şey yaramıyorsa birazcık kilonuzla oynamanız gerekebilir. Bu rejim öncesi bir dönemimizde Buğra'nın ister istemez kilosu da arttığı için müthiş bir horlama durumu vardı. Her akşam kullanması gerekiyordu ve bu süreçte de işte ister istemez artık şeye gidiyorsunuz. Bir tık daha uygununa bakmaya gidiyorsunuz. Bence bu iyi yani çok güzel açtı ama tabii Buğra bu işi horlayan demek de istemedim beyime ama yani asıl kullanıcısı Buğra olduğu için diğer o en meşhur Britwell markasının daha iyi olduğunu söylemişti. Daha burun derinliklerini açtığını ve daha rahat nefes aldırdığını söylemişti. Bunu taktığından beri istediği kadar yol. Çünkü bazı tetikleyici şeyler var horlama. İşte kilo, alkol maalesef ki. İşte çok aşırı yorgun olmak, etmek falan. Bununla uyuduğu akşamlar hiçbir problem olmadan sabaha kadar hakikaten horlamadan bütün geceyi geçirebiliyorsunuz. Hiç denemediyseniz, gördüyseniz ya bu da işe mi yarayacak, dışarıdan ne etkisi var, ilaç mı bu, şu mu bu mu diyorsanız ilaç değil arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi gayet burun deliklerinizi genişleten ve şu an bile ben konuşurken müthiş nefes almama sağlayan bir şey. Ne? Ürün. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Çünkü siz bu videoya geldiyseniz büyük ihtimalle horlayan kişi siz değilsiniz. Siz de benim gibi bu durumun maalesef ki sıkıntılı kısmını yaşayansınız ve umarım bu sıkıntınıza çare olur bu durum. Eğer böyle sizin de bildiğiniz başka taktikler varsa ya Aysel bak bir de şunu dene. Bir de böyle bir durum var aslında yaptığında çok iyi geliyor falan filan diye aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. İsterseniz beni aşağıda Instagram linkimi paylaşıyorum. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Öyle konuşabiliriz, merhaba bile diyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen buraya tıklayarak abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.